özellikle son 2-300 yıldır yaşanan sekülerleşme süreciyle şöyle bir tasavvur gelişti bütün dünyada. Sekülerizm dünyayı, maddeyi ciddiye alır. Din sadece öbür dünyayı. Dolayısıyla din bu dünyayı ihmal eder. Bu bakış açısı çok yanlış bir bakış açısı. İslam dünyayı ve maddeyi çok ciddiye alır. Ama onu mutlaklaştırmadan, maddeyi ilahlaştırmadan, zatında mutlak bir değer haline getirmeden yapar. Ve bunu yaparak da aslında maddeyi olması gereken yere koyar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz yarım kalan sohbetleri seviyoruz ya da bitmeyen sohbetleri mi seviyoruz desek daha doğru olacak. İyi sohbet bitmez. Bizim geleneğimizde hep yeni kapılar açılır. Değil mi? Böyle bir şey var. O onu doğuracak, o öbürünü doğuracak falan devam edecek. Şehrazat'ın hikayesini hepimiz biliyoruz. En azından mealen Binbir Gece masallarında Şehrazat hayatta kalmak için her gün bir hikaye anlatmak zorundadır. Borges buradan hareketle diyor ki ben hayatta ne yaptıysam Binbir Gece masalları sayesinde yaptım. Bana Şehrazat deyin diyor. O cümlesi üzerinde düşünürken dedim ki aslında hepimiz hayatta kalmak için bir hikaye anlatmak zorunda değil miyiz? Hayatımızı anlamlandırmak için, yaşadıklarımıza bir mana katmak için, bir bütünlük, bir yapı, bir çerçeve, bir pencere tutabilmek, bir ışık tutabilmek için bizim de aslında her gün bir hikaye anlatmamız gerekiyor. Hikaye kelimesini burada yaşadığımız, yaptığımız, ettiğimiz şeyin bir maksada doğru ilerlemesi manasında kullanıyorum. Bir yere doğru gidiyorsa hikaye oluyor. Öbür türlü detay oluyor. Öbür türlü malumat oluyor. Öbür türlü kronoloji oluyor. Vakanüvislik oluyor. O yüzden dilde bir şekilde ifade edilmeyen hiçbir şey gerçek manada var olmuyor. İfade şekli de bir hikayeye dönüştüğü zaman, bir sohbete dönüştüğü zaman, birbirine eklenerek devam ettiği zaman anlamlı hale geliyor. Öyle ki bundan dolayı mesela bütün kutsal kitaplar kıssalar anlatırlar. Biz hikaye demiyoruz onlara, kıssa diyoruz ama her bir peygamberin kıssası bir hikaye. Her bir kavmin kıssası bir hikaye. Nuh tufanı bir hikaye. Yaratılış hikayesi, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın bu dünyaya gönderilişi bir hikaye. Vesaire baktın Hazreti İbrahim'in hikayesi, kıssası, muazzam bir kıssa. Ve inşallah Allah nasip ederse, bunu da sizinle paylaşayım burada. Bir gün Hazreti İbrahim üzerine bir kitap yazmak istiyorum. İnşallah. İsmi de Ey İbrahim olacak. Alt başlığı bir akıl ve teslimiyet peygamberinin hikayesi. Çünkü Hz. İbrahim'de öyle kıssalar, öyle hikayeler var ki Kur'an-ı Kerim'de hakkında en fazla malumat, tafsilat verilen peygamberdir Hz. İbrahim, Efendimizin dışında. Muazzam bir şey. Bütün bunlar, bu hikayeler, kıssalar aslında bizim yeryüzündeki varoluş gayemize ışık tutan, katkı sağlayan birer anlatı, birer kıssa, birer hikaye. Dolayısıyla hani bitmeyen hikaye, bitmeyen sohbet de böyle bir şey. O manada iyilerin hikayesi bitmez. İyilerin hikayesi kaybolmaz, zayi olmaz. İyilerin sohbeti de bitmez. Hep bir kapı açılır, hep bir şey ilave edilir. Çünkü yaratılışın temel esprisi halkı cedittir. Her an yeniden yaratılmak. Her an terü taze bir nefes almak. O yüzden İbn Arabi yaratılışı anlatırken nefes-i rahmani kavramını kullanır. Rahman olanın nefes alıp vermesi gibidir. Nefes aldığında varlık yokluğa gider. Nefesini verdiğinde bütün varlığa tekrar bir eşyaya varlık gelir. Ve diyor ya ayette de ve nefahtu fihi min ruhi. Ruhumdan ona üfledim. O üfleme, nefes-i rahmani dediği şey, o üfleme eşyaya can veriyor, hayat veriyor, varlık veriyor, mana veriyor. O yüzden o yaratmanın, yaratılışın terü tazeliği, güneşin her gün yeniden doğması, yıldızların her gece yeniden çıkması, ayın binbir şekliyle, suretiyle, güzelliğiyle tekrar tekrar gelip arz-ı endam etmesi insana da bir mesaj. Yani evren bize diyor ki ey insan sen de her sabah güneş gibi yeniden kalk, yeniden uyan. Bismillah de yeniden bir başlangıç yap. Bitti, öldü, kapandı, karardı dediğin yerde bak bir kapı daha açılacak, durma, yürü diyor. Aslında varlık bize bir varoluşsal bir dille bu mesajı anlatıyor. Din bize bunu dini, teolojik, ahlaki, etik bir dille sürekli hatırlatıyor. Halkı cedid, yeniden yaratılış her an. O yüzden de eşyanın manasını kavramaya çalışırken
ister istemez biz onun maneviyatıyla da temas kuruyoruz. Yani varlığı sadece kategorize edip, tasnif edip, işte şunlar maddi varlıklar, bunlar işte bitkiler, bunlar hayvanlar demek yetmiyor. Her birinin özüne ilişkin, manasına ilişkin bir çabanın içerisinde olmamız gerekiyor varlıkla ilişkimizde. O bizim varlık hikayemiz, bizim varoluş hikayemiz. Öyle ki mana ile maneviyat kelimeleri aynı kökten geliyor. İkisi de aynı kökünden geliyor, kelimesinden geliyor. Ayn öz demek. Arapçada hem öz demek hem göz demek. Çok manidar bu. Çünkü bir şeyin manası onun özüdür. Bir şeyin maneviyatı da onun özüdür. Mana ve maneviyat bizi eşyanın özüne götürür. Varlığın özüne götürür. Göz denmesinin sebebi de insanın özü gözündedir. Bir insanın kalbinde ve ruhunda olanı gözünde olandan, gözündeki ışıktan, nurdan, manadan, ifadeden anlarsınız, kavrarsınız, çıkartırsınız. O yüzden gözümün nuru ifadesi çok kıymetli bir ifadedir. O gözün nurunu yaşatması aynı halkı cedid gibi her an terü taze olması. Dolayısıyla eşyayı, varlığı anlamaya çalışırken, bu varlık hikayesini de anlatırken bir anlamda bizim eşyanın özüne geri dönmemize ilişkin bir mesaj veriliyor orada. Bu da manayı taşıyan, özü taşıyan sureti, maddeyi küçümsemeden, hafife almadan, yok saymadan bir varlık tasavvurunu beraberinde getiriyor. Neyi kastediyorum? Özellikle son 2-3 yüzyıldır yaşanan sekülerleşme süreciyle şöyle bir tasavvur gelişti bütün dünyada. Sekülerizm dünyayı, maddeyi ciddiye alır. Din sadece öbür dünyayı ciddiye alır. Dolayısıyla din bu dünyayı ihmal eder. İnsanlara hep ötelenmiş bir hayat vaat eder. Öldükten sonra işte bir takım iyi, güzel şeylerin olacağını söyler. Burada iyi davranırsan, iyi yaşarsan öbür tarafta da karşına iyilik çıkar vesaire gibi. Bu bakış açısı çok yanlış bir bakış açısı. Din, ama daha özelde İslam diyeyim, dünyayı ve maddeyi çok ciddiye alır. Ama onu mutlaklaştırmadan, maddeyi ilahlaştırmadan, zatında mutlak bir değer haline getirmeden yapar. Ve bunu yaparak da aslında maddeyi olması gereken yere koyar. Maddenin taşıdığı özü, manayı metafizik, manevi, ahlaki bir düzeye taşıyarak maddeyi dönüştürür. Artık madde madde olmaktan çıkar. Taş, taş olmaktan, ağaç, ağaç olmaktan çıkar. Başka bir varlık düzeyinde bize konuşan varlıktaşlarımız haline gelir. Bu dünyayı, bu maddeyi, bu varlığı inşa etmek, imar etmek de bu dünyayı ve öte dünyayı anlayan, kavrayan bir insanın temel görevi haline gelir. O yüzden ayet-i kerimede ne diyor? Ve sahhara lekum. Size bütün alemi rağm ettik. Sizin hizmetinize verdik. Sahhara kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer. Çok önemli, çok ilginç bir ifadedir bu. Sizin emrinize verdik. Bütün alemi. Özür dilerim. Bu da bir dram değil mi? Hani tercüme ederken az kalsın şöyle diyeceksiniz diye düşündüm. Size musahhar kıldık. Diyeceğim ama o da anlaşılmayacak diye özel doğrusu aslında size musahhar kıldık. Yani sizin emrinize verdik. Muazzam bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani Cenab-ı Hak böyle muazzam bir alemi yaratıyor. Yeri, göğü, arzı, hayvanları, bitkileri, bütün bunları muazzam bir ahenk, düzen kuruyor burada. Düşündüğünüz zaman. Yani milyarlarca çakıl taşının, kum tanesinin, yıldızın olduğu bir dünyadan bahsediyor. Hiçbirisi birine benzemiyor. Hepsi nevi şahsına münhasır. Hepsi özel. Bir tanesi bir tanesiyle aynı değil. Böyle bir dünya yaratıyor. Sonra diyor ki bütün bunları sizin emrinize verdim. Eşref-i mahlukat olarak gel, şimdi gel bu dünyayı imar et diyor. Gel bu dünyada adaleti kur. Gel bu dünyayı güzelleştir. Ruhunun güzelliğini sana verdiğim, ödünç verdiğim ruhundaki güzelliği gel bu dünyanın güzelliğiyle birleştir ve bu alemi daha güzel kıl diyor. Peki burada bir acı yok mu hocam? Çünkü Allah her şeyi yaratıyor, insanı yaratıyor. O her şeyi de insanı emrine veriyor. Fakat her şey Allah ne için yaratmışsa onu yaparken bir tek insan onun dışına çıkıyor. Bu da bizim yaratılış hikayemizin bir önemli bir parçası. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği özgürlük fıtratının bir yansıması. İnsana akıl ve irade veriyor ve diyor ki işte git şimdi bu güzel alemde bakalım ne yapacaksın bir görelim. Sana her şeyi verdim bir bakalım ne yapacaksın. Kendi ayaklarının üzerinde bir dur. Bir görelim bakalım ne yapacaksın diyor. Muazzam bir şey bu düşündüğünüz zaman. Hani insanı meleklerden ayıran temel özellik hep bu denir ya.
İnsanın aklının ve iradesinin, yani tercih etme şansının olması. Ve bu haliyle insanın üzerinde tabii muazzam bir imtiyaz var ona verilen, ama aynı zamanda muazzam da bir sorumluluk var. Sana emanet ettiğim bu alemi aynı güzellikte bana iade edecek misin? Sana verdiğim ruhu ve bedeni aynı güzellikte bana geri getirecek misin? Bu bir emanet son tahlilde. Ve ben hep şeyi hayal etmeye çalışırım. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzüne ilk indikleri zaman gördükleri manzara nasıl bir manzaraydı? Hiçbir bozulmanın olmadığı, insan elinin hiçbir şeyi bozmadığı bir alem. İlk gördükleri renk hangi renkti? Gök nasıl bir maviydi? Yeşil nasıl bir yeşildi? Toprak nasıl bir kahverengiydi? Hangi hayvanları gördüler? Ne hissettiler? Ne aldılar, ne verdiler? Biraz bu bilinçle düşünsek diyorum. Eğer bütün varlık alemi bize verilmiş bir emanetse, o emanete sahip çıkmak da bizim insan oluşumuzun temel unsurlarından biri ise, bir an o yaratılışın ilk deniyor ya 3 dakikası, o ana gitsek, dünyaya ilk geldiğimiz, yeryüzündeki serüvenimizin başladığı o günleri, o anları bir düşünsek, nasıl bir güzellikti o? Onu korumak için ne yapmalıyız? Bunu gene, bakın, dünyayı ihmal etmeden, yok saymadan, onu daha da güzelleştirerek nasıl yol alabiliriz? Aslında dinin sorduğu temel sorulardan bir tanesi bu. İnsana yüklediği temel misyonlardan birisi bu. O yüzden din dünyadan kaçın demiyor, onu imar edin diyor. Orada medeniyet kurun, orada bir habitat inşa edin, bir yaşam alanı oluşturun kendinize. Ama bunu yaparken kendi fıtratınla, tabiatın fıtratıyla, ahengiyle uyumlu yap diyor bunu. Ondan kaçarak yapma. Hani hep şeyi anlatırlar ya, İslam'la Hristiyanlık arasında, Hristiyanlığın bir kolu arasında teşbih yapmak gerekirse, mukayese yapmak gerekirse, mesela Hristiyanlıkta manastırlar şehirlerin dışında uzak yerlere yapılır. İşte dağlara yapılır, böyle uzak yerlere yapılır. Bir anlamda keşişler, manevi yolda ilerleyen insanlar dünya hayatından, şehir hayatından uzakta bir yerde bu manevi yolculuğa çıkarlar. Bizde ise tekke, zaviye, dergah dediğimiz yer şehrin içindedir. Birçok şehir onların etrafında kurulmuştur. Kaçmazsın şehir hayatından, kaçmazsın dünya hayatı. Tam tersi, onu dönüştürmek için bir çaba gösterirsin. Bunun için de işte aklının, bilincinin, bakışının, maneviyatının güçlü olması gerekir. Maddeyi dönüştürebilecek bir maneviyata sahipsen, madde senin için bir tehdit, bir tehlike olmaktan çıkar. Onunla birlikte sen de yükselmeye başlarsın, maddeyi de yükseltmeye başlarsın. İşte alemde nizam kurmak böyle bir şey. Şimdi nizam-ı alem fikri, tabii ki bizim siyasi literatürümüzün, siyaset düşünce geleneğimizin önemli kavramlarından bir tanesi. Ama bunun metafizik, felsefi boyutunu da düşünerek ecdat bu ifadeyi kullanmış. Nizam-ı alem demek aslında alemde var olan düzeni, yani göklerin düzenini yerde yeniden tesis etmek demek. Bunun temelinde de adalet var. Çünkü adalet ne demek? Her şeyi yerli yerine koymak demek. Arapçada adalet kelimesi. Her şeyi yerli yerine koyup her şeyin hakkını teslim etmek demek. Yerin adaleti nedir, hakkı nedir? Göğün hakkı nedir? İnsanın hakkı nedir? İnsanın aklının hakkı nedir? Ruhunun hakkı nedir? İşte annenin, babanın, eşin, çocuğun, kardeşin ve diğer toplum bireylerinin. Bugün mesela dünya sistemine de ben baktığımda, içinde bulunduğumuz bu yoğun diplomasi trafiğine baktığım zaman da en temel eksiğin burada olduğunu görüyorum. Böyle bir nizam-ı alem, yani küresel düzen, bugüne tercüme ettiğimizde o oluyor aslında. Bizim ecdat 500 yıl, 700 yıl önce yani küresel düzen kavramını aslında atmış ortaya. Bu düzenin içinde ancak adaletle yürüyebiliriz diyor. İşte kimilerinin Pax Ottomana, Osmanlı barışı dediği şey, bu küresel adalet düzeni fikri üzerine kurulu. O yüzden de gittiği yeri sömürgeleştirmemiş, oraları imar etmiş. Doğru, gitmiş fetih yapmış, oraları kendi coğrafyasının bir parçası haline getirmiş. Ama bunu yaparken gitmiş kimseyi zorlamamış, kimsenin dinine, diline karışmamış. Sen zorla din değiştireceksin, dil değiştireceksin dememiş. 300 yıl, 400 yıl yönettiği yerlerde yapı ne idiyse onlara saygı duyarak, ama onu da kendine katarak, kendinden de ona bir şey katarak muazzam bir medeniyet inşa etmiş. Ve bundan herkes istifade etmiş. Bazen hatta Osmanlı eleştirilir, biliyorsunuz. Yani o kadar hep batıya dediler ki Anadolu'da hiçbir şey yapmadılar. Her şeyi gidip Balkanlarda, Batı Trakya'da, oralarda yaptılar diye. Kısmen doğru ama buraları zaten diyor ki ata toprağı buralar falan. Zaten bizim yani. Selçuk yapmıştı yapacağını. Selçuklu yapmış, epey bir şey de bırakmış ama ihmal etmemiş.
adalet noktasında, hukuk noktasında, ekonomik refah ve paylaşım noktasında ihmal etmemiş buraları da. O gönlün mesela alemi kübra, alemi sura diyoruz. Gönül de Allah'ın, oraya da Allah'tan gayrını koymak zulüm. Kendine nizam veremeyen de aleme nizam veremez. Tabii. Bu bağlamda ne söyleyeceksiniz? Elbette, yani sizin de buyurduğunuz gibi kendine nizam veremeyen aleme nasıl nizam versin? Önce insan bu içinde başlıyor. O yüzden işte insan hani alemi sagir, küçük alem, evrende büyük insan olarak tanımlamış. İşte bu ikisi birbirine konuşmaya başladığı zaman bir adaleti inşa etmeye başlıyorsunuz ve o bir kuruma dönüşüyor. İşte o bir politikaya dönüşüyor, uluslararası diplomasiye dönüşüyor, diğer şeylere dönüşüyor. Biz mesela kendi geleneğimizde siyaset düşüncesi geleneğimizi, devlet geleneğimizi bu gözle okumayı uzun bir süredir unuttuk. Yani o kavramların çok artık eskimiş, köhne, bugüne hitap etmeyen kavramlar olduğunu falan düşünüyoruz. Hiç de öyle değil. Yani bu temel işte adalet, işte parça ile bütün arasındaki ilişki, insan ile toplum arasındaki ilişki, devletin var olma sebebi. Bütün bunlar aslında bugün de siyaset düşüncesinin, uluslararası diplomasinin en temel konuları. Bunlar değişmedi ki. Zaten tarihteki büyük soruların hiçbirisi değişmez. Cevapları değişir. Temel sorular hep aynı kalır. Cevapları zaman zaman değişir ama bazı cevaplar vardır ki cevapların kendisi de değişmez. Hep devam eder, hep yaşar. Onlar insanın hayatına istikamet vermeye devam eder. Bizim mesela o manada siyaset düşünce geleneğimizi bu gözle okusak o kadar muazzam zengin bir literatür var ki. Yani bir kere bu meşhur Miratül Mülük, yani mülke tutulan ayna. Mülk dediği orada iktidar, güç. Ona tutulan ayna. Yani yöneticiye tavsiyeler kitabı gibi. İşte Batı literatüründe işte Machiavelli Prens diye bir kitap yazıyor biliyorsunuz. İşte yüzlerce yıldır bu konuşuluyor. Ya şimdi baktığınız zaman hani Machiavelli'ye gelene kadar başka bir bakış açısıyla. Ya bizde o kadar büyük bir literatür var ki. Yani yöneticiye tavsiyelerde bulunuyor. İşte adaletli ol, eşit, hakkaniyetli ol, şunu yapma, bunu yapma vesaire diye. Böyle bir literatür var. Bir tarafta daha felsefi filozofların yazdığı siyasetnameler var. Siyaset felsefesi bölümleri var. Kelamcıların yazdığı, tarihçilerin yazdığı, bu muazzam literatür niye var? İşte yöneten iyi yönetsin. Yönetilen hangi ilkelere göre yönetildiğini bilsin. Birlikte adaleti, hürriyeti, refahı nasıl inşa edebiliriz? Bunun temel ilkelerini bilen insanlar bir araya gelsinler. İşte o yüzden Farabi Erdemli Şehir kitabının adını Mebadi Arai Ehli Medinetül Fazıla olarak koymuş. Yani erdemli şehrin sakinlerinin temel fikirlerinin ilkeleri. Hangi ilkelere inanmalı bu insanlar ki bir erdemli toplum inşa edebilsinler? İşte onun için metafizikle başlıyor, felsefeyle başlıyor, epistemoloji, psikoloji. Bütün bunları anlattıktan sonra bugün bizim siyaset bilimi dediğimiz alana geliyor. Toplum türleri diyor, şehir türleri diyor, devlet türleri vesaire. Bunları kitabın son 1/3 bölümünde anlatıyor. Soru şudur efendim. Farabi ilkeleri ortaya koyduğunda bizden beslenerek bize bir şey söylüyordu. Ama bugünkü sistem bizim kurduğumuz bir sistem değil. Başkasının sistemi içerisinde bizim ilkelerimizle yönetmek mümkün. Çok zor. Çünkü başkalarının tanımladığı bir kavram seti içerisinde düşünmeye çalışıyorsunuz. Kendiniz orada bulamıyorsunuz. Başkalarının aynalarında kendinize bakıyorsunuz. Başka suretler görüyorsunuz. Başkalarının kurumsal hafızası içerisinde bir takım uluslararası ilişkiler, düzeni kurmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi ifade edemiyorsunuz. Kendinizi orada bulamıyorsunuz daha doğrusu. Dolayısıyla bu bir mücadele. Devam eden bir mücadele. O yüzden bizim kendi kavram setimizi, kendi dilimizi inşa etmemiz son derece önemli. Hangi kelimelerle, hangi kavramlarla kendimizi anlattığımız önemli. Hangi tezlerle, hangi iddialarla ortaya çıktığımız son derece önemli. Ben uluslararası sistemin hani dengeleri açısından baktığımda Batı merkezci, Avrupa merkezci bakış açısının giderek zayıfladığını görüyorum. Mesela bir 19. yüzyılın ikinci yarısındaki, 20. yüzyılın ilk yarısındaki o büyük, iddialı, nobran, mütekebbir, müstahni tavırlarından büyük oranda artık vazgeçmiş durumdalar. Çünkü kendi gerçekliklerini daha net görüyorlar. Batı dışı dünyanın buralarda daha esaslı, daha ciddi, kalıcı eleştiriler, muhasebeler yapması gerekiyor. Yani Batı'yı eleştirmek böyle çok kolay, 3. sınıf, ucuz bir anti-batıcılık, Batı karşıtlığı, bundan bahsetmiyorum. Bu değil yani. Kahrolsun Batı deyip yani bütün eksiklerimizi, kusurlarımızı, kendi eksik ve kusurlarımızı Batı'ya mal etmek, başka bir yere fatura etmek, bundan bahsetmiyorum. Bu
Bu entelektüel tembellik ve konformizmdir. Bu kolaycılıktır. Kendi hatalarımızı da, eksiklerimizi de görerek, kusurlarımızı da görerek bunları nasıl tamir ederiz, nasıl aşabiliriz diyerek her yere, doğuya batıya bakabilmek önemli. Dolayısıyla hani batıyı eleştirirken biz işte müstahniyiz, biz bunların üzerindeyiz gibi bir bakış açısıyla bakmak da yanlış. Ne batıyı günah keçisi yapalım ne de bir cennete çevirelim. Oraya da adaletli bakalım. Oranın da iyi tarafları var, onları görelim. Eksik taraflarını da dile getirelim. Kendimize bakarken de aynısını yapalım. Kendimizi eleştirirken de haksızlık etmeyelim. Kendi aklımıza, kendi irademize, tarihimize, hafızamıza hakaret etmeyelim, haksızlık etmeyelim. Ama kendimizi de böyle bir yücelterek sahte bir güven duygusu içerisinde de kendimizi kandırmayalım. İkisine de adaletli bakalım. Ama bakarken işte aynada bakma meselesinde doğru bir çerçeveye oturtmak lazım. Cicero diyor ki aynalar insanlara ne ve kim olduklarını çıplak bir şekilde göstermek için icat edildi. Ama kastettiği ayna fiziki bir aynadan daha fazla bir şey. Aslında bir aynaya bakmak demek sadece bir işte bizim suretimizi yansıtan bir cisme bakmak demek değil. Ayna dediğimiz şeye bakmak değil. Aynaya bakmak demek insanın yapıp ettiklerine, hayatında biriktirdiklerine, düşündüklerine, hissettiklerine, neye yakın, neye uzak durduklarına, hayatına neyi katıp neyi dışarıda bıraktıklarına, neyi sevip neyi sevmediklerine bakması demek. Bir toplumun aynada kendine bakması demek, inşa ettiği toplumsal düzeni, medeniyet anlayışını, insana verdiği değeri anlaması, idrak etmesi demek. Bir medeniyetin aynada kendine bakması demek, inşa ettiği medeniyetin nereye tekabül ettiğini görmesi demek. Bunu yaparken işte kendimize de bakalım, başkalarına da bakalım. O yüzden hani doğuya da batıya da farklı gözlerle bakabilmek son derece önemli. O yüzden bizim Selçuklu'da çift başlı kartal sembolizmi çok anlamlıdır. Yunan mitolojisinde bu tabi Janus'a kadar geri gider. Fakat bizim Selçuklular onu alıp hani hem doğuya hem batıya, ne doğu ne batı bakış açısına tekabül eden muazzam bir sembole çevirmişler. Aynı anda bakabilelim. Doğuya da bakalım, batıya da. Bir yere fixlenip sabitlemeyelim. O dinamizmi her an muhafaza edelim. Ancak o zaman biz başkasında gördüğümüz iyiyi alırız, takdir ederiz. Oradan bir ortak iyiye, ortak maslahata doğru gideriz. Yani Peygamber Efendimizin daha kendisine peygamberlik gelmeden önce altına imza attığı hılful fudul, faziletlilerin, erdemlilerin paktına, mutabakatına, işbirliğine dahil olması gibidir bu. İyi gördüğümüzü alırız, onu destekleriz, onu büyütmeye çalışırız. Eksik gördüğümüzü de söyleriz, ondan uzak dururuz. Ama aynı şeyi kendimiz için de yaparız. Kendimize de baktığımızda iyi gördüğümüz taraftan mutlu oluruz, onu büyütmeye çalışırız. Eksik gördüğümüz yerde de kendimize gene çok haksızlık etmeden onu iyileştirmek için bir çabanın içerisinde oluruz. Yani bakış açısı böyle olmalı diye düşünüyorum. Aslında merhaba dedikten sonra bir önceki programdan kalan yaratılıştaki tenevvünün insana dair olan kısmı ve sonrasındaki dijitalizm, bunları soracak idim. Fakat hikaye dedik, sohbet o kadar güzel aktı geldi ki bunları sormaya fırsat kalmadı. İyi de oldu. Modern hikayeler böyle bitiyor ya hocam, ucu açık kalsın. Evet. Geçen programı seyredenler ne demek istediğimi anlayacaklar. Bu programı seyredip onu seyretmeyenler de dönüp şimdi onu seyrederlerse ne demek istediğimi onlar da anlayacak. Bu arada oduncu gömleği yine çok yakışmış. Teşekkür ederim. Güzel bakan güzel görür. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.